Bugün sizlere Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ü daha iyi anlamak için bir yolculuğa çıkacağız. Atatürk, 1881 yılında Selanik'te doğdu ve genç yaşlardan itibaren askeri bir kariyer için eğitim aldı. Askeri dehası ve liderlik yetenekleri sayesinde Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinde ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yıllarında büyük rol oynadı. Amacımız, Atatürk'ün hayatını, fikirlerini, gerçekleştirdiği reformları ve Türkiye'ye bıraktığı mirası derinlemesine incelemek. Bu sayede, onun vizyonunu ve ülkesine kazandırdığı değerleri daha iyi kavrayabileceğiz. Mustafa Kemal Atatürk'ün sadece bir asker değil, aynı zamanda büyük bir devlet adamı ve düşünce insanı olduğunu göreceğiz. Hazırsanız, Mustafa Kemal Atatürk'ü daha yakından tanımak için başlayalım. Mustafa Kemal Atatürk, 1881 yılında Osmanlı İmparatorluğu'nun önemli şehirlerinden biri olan Selanik'te dünyaya geldi. O dönemde Selanik, farklı kültürlerin bir arada yaşadığı, ticaretin ve sosyal hayatın canlı olduğu kozmopolit bir şehirdi. Atatürk'ün çocukluğu, bu zengin kültürel atmosfer içinde geçti ve bu durum onun ilerleyen yıllarda geliştirdiği geniş vizyonun temelini oluşturdu. Mustafa Kemal'in eğitim hayatı, onun liderlik ve askerlik yeteneklerinin temellerini atmıştır. İlk olarak, Selanik'te mahalle mektebinde ve ardından Şemsi Efendi Okulu'nda öğrenim gördü. Burada modern eğitim metotları ile tanıştı ve bu durum onun düşünce yapısını şekillendirmede önemli bir rol oynadı. Askeri kariyerine olan ilgisi, onu Manastır Askeri İdadisi'ne yönlendirdi. Bu okul, onun askeri disiplini ve stratejik düşünme yeteneğini geliştirmesi için önemli bir adımdı. Manastır'daki eğitim sürecinde, hem akademik hem de askeri alanlarda üstün başarılar gösterdi ve bu durum onun ilerideki başarılarının habercisi oldu. Daha sonra İstanbul'da Harp Okulu'na devam eden Mustafa Kemal, burada da başarılı bir öğrenci olarak dikkat çekti. Harp Akademisi'nde öğrenimini sürdürdü ve 1905 yılında Kurmay Yüzbaşı olarak mezun oldu. Askeri eğitimi sırasında, sadece teorik bilgileri değil, aynı zamanda uygulamalı savaş taktiklerini de öğrenerek kendini geliştirdi. Atatürk'ün eğitim hayatı ve askeri okullardaki başarıları, onun ilerideki askeri ve siyasi liderlik yolculuğunun temel taşlarını oluşturdu. Disiplinli çalışması, stratejik düşünme yeteneği ve yenilikçi bakış açısı, onu dönemin diğer liderlerinden ayıran önemli özellikleriydi. Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlik yılları, onun düşünce yapısının ve liderlik özelliklerinin şekillendiği kritik bir dönemdir. Bu dönemde yaşadığı deneyimler, onun ilerleyen yıllarda hayata geçireceği devrimlerin ve reformların temelini oluşturmuştur. Atatürk'ün gençlik yıllarındaki düşünce yapısını etkileyen en önemli unsurlardan biri, eğitim aldığı askeri okullardır. Manastır Askeri İdadisi ve Harp Okulu'nda aldığı eğitim, onun stratejik düşünme yeteneğini geliştirdi. Aynı zamanda, bu okullarda tanıştığı öğretmenler ve arkadaşları, onun fikir dünyasını genişletti. Özellikle, tarih ve coğrafya öğretmenlerinin etkisiyle, Osmanlı İmparatorluğu'nun durumu ve dünya siyaseti hakkında derinlemesine bilgi sahibi oldu. Bu dönemde, Osmanlı İmparatorluğu'nun içinde bulunduğu zayıflık ve gerileme durumu, Atatürk'ün milliyetçi ve yenilikçi düşüncelerini şekillendirdi. Genç bir subay olarak, imparatorluğun geleceği konusunda endişe duyuyordu. Avrupa'da yaşanan gelişmeleri ve modernleşme hareketlerini yakından takip ederek, Osmanlı İmparatorluğu'nun bu değişimlerden geri kaldığını gözlemledi. Bu durum, onun ileride gerçekleştireceği reformların temelini oluşturdu. Genç Mustafa'nın düşünce yapısını etkileyen bir diğer önemli olay ise, 1908 yılında gerçekleşen ikinci Meşrutiyet'in ilanıdır. Meşrutiyetin getirdiği özgürlük ve demokrasi fikri, onun demokrasiye ve halk egemenliğine olan inancını pekiştirdi. Ayrıca, bu dönemde İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne katılarak, aktif bir şekilde siyasi faaliyetlerde bulundu. Bu deneyimler, onun ileride kuracağı cumhuriyetin temellerini atmasına yardımcı oldu. Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlik yıllarında dikkat çeken bir diğer özellik ise, kitaplara olan düşkünlüğüdür. Tarih, siyaset, felsefe ve askeri strateji konularında birçok kitap okuyarak, bilgi birikimini sürekli artırdı. Bu okumalar, onun geniş bir perspektife sahip olmasına ve sorunlara farklı açılardan yaklaşabilmesine katkı sağladı.
Mustafa Kemal Atatürk'ün askeri kariyerinin başlangıcı, onun ilerideki liderlik yolculuğunun ilk adımlarını oluşturur. 1905 yılında Harp Akademisi'nden kurmay yüzbaşı olarak mezun olduktan sonra, Osmanlı ordusunda çeşitli görevlerde bulunmaya başladı. İlk görev yeri olarak Şam'a atanan Mustafa Kemal, burada 5. Ordu'da görev yaptı. Şam'da bulunduğu süre boyunca, Osmanlı İmparatorluğu'nun içinde bulunduğu zorlukları ve reform ihtiyacını yakından gözlemleme fırsatı buldu. Şam'daki görevinin ardından, 1907 yılında manastıra atanarak 3. Ordu'da göreve başladı. Bu dönemde, İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne katılarak aktif bir şekilde siyasi faaliyetlerde bulundu. 1909 yılında gerçekleşen 31 Mart vakasını bastırmak için Hareket Ordusu'nda görev aldı ve başarıyla sonuçlanan bu operasyon, onun askeri becerilerini ve liderlik yeteneklerini pekiştirdi. Mustafa Kemal Atatürk'ün askeri kariyerinde önemli bir dönüm noktası, 1911 yılında başlayan Trablusgarp Savaşı'dır. İtalya'nın Osmanlı topraklarına saldırması üzerine, Mustafa Kemal gönüllü olarak Trablusgarp'a gitmeye karar verdi. Osmanlı Devleti'nin resmi olarak Trablusgarp'a asker göndermesi mümkün olmadığı için, gizlice bölgeye geçti. Burada yerel halkı örgütleyerek, İtalyanlara karşı direniş hareketini başlattı. Derne ve Tobruk bölgelerinde başarılı savunma stratejileri geliştirerek, İtalyan kuvvetlerine karşı önemli zaferler kazandı. Bu başarıları, onun askeri dehasını ve stratejik yeteneklerini ortaya koydu. Trablusgarp Savaşı'nın hemen ardından, 1912 yılında Balkan Savaşları patlak verdi. Mustafa Kemal, bu savaşlarda da aktif bir rol aldı. İlk olarak Gelibolu ve Bolayır'da görev yaptı. Balkan Savaşları sırasında Osmanlı ordusu büyük yenilgiler yaşasa da, Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği cesaret ve liderlik, onun askeri kariyerinde önemli bir yer tuttu. Özellikle Bolayır'da yaptığı savunma, onun savaş alanındaki başarısını bir kez daha kanıtladı. Mustafa Kemal Atatürk'ün askeri kariyerinde en parlak dönemlerinden biri, Birinci Dünya Savaşı sırasındaki hizmetleri ve özellikle Çanakkale Savaşı'ndaki liderliğidir. Birinci Dünya Savaşı, Osmanlı İmparatorluğu için hayatta kalma mücadelesi anlamına geliyordu ve Mustafa Kemal bu savaşta gösterdiği üstün başarılarla tarihe geçti. Çanakkale Savaşı, Mustafa Kemal Atatürk'ün askeri dehasını ve kararlılığını en net şekilde ortaya koyduğu savaşlardan biridir. 1915 yılında İtilaf Devletleri, Osmanlı'nın başkenti İstanbul'u ele geçirmek ve boğazları kontrol altına almak amacıyla Çanakkale Boğazı'na saldırdı. Bu saldırıya karşı, Osmanlı kuvvetleri büyük bir direniş göstermeye hazırlanıyordu. Mustafa Kemal, Çanakkale Savaşı'nda 19. Tümen Komutanı olarak görev yaptı. 25 Nisan 1915'te başlayan Anzak çıkarması sırasında, Mustafa Kemal Atatürk'ün cesur kararları ve hızlı müdahaleleri savaşın kaderini belirledi. Conkbayırı ve Arıburnu'nda askerlerine, "Ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum" diyerek, düşmanın ilerlemesini durdurdu. Bu sözleri, onun liderlik yeteneklerini ve vatanseverliğini en iyi şekilde yansıtmaktadır. Savaşın en kritik anlarında, Mustafa Kemal Atatürk'ün stratejik dehası ve kararlılığı sayesinde Osmanlı kuvvetleri büyük zaferler kazandı. 10 Ağustos 1915'te, Conkbayırı'nda gerçekleştirdiği süngü hücumu, savaşın dönüm noktalarından biri oldu. Mustafa Kemal Atatürk'ün bu hücumda gösterdiği liderlik ve cesaret, onun savaş alanındaki üstün yeteneklerini bir kez daha kanıtladı. Çanakkale Savaşı'nın ardından, Atatürk'ün ünü ve itibarı hızla yayıldı. 1916 yılında albay rütbesine terfi etti ve Kafkasya Cephesi'nde görevlendirildi. Burada da başarılı operasyonlar yürüterek, Rus kuvvetlerine karşı önemli zaferler kazandı. Birinci Dünya Savaşı sırasında gösterdiği üstün hizmetler ve liderlik yetenekleri, Mustafa Kemal Atatürk'ün ileride Türkiye Cumhuriyeti'ni kurarken ihtiyaç duyacağı tecrübeleri kazandırdı. Çanakkale'de sergilediği cesaret ve stratejik deha, onun dünya tarihine geçmesini sağladı ve Türk milletinin gönlünde ebedi bir yer edinmesine yol açtı. Birinci Dünya Savaşı'nın sona ermesiyle birlikte, Osmanlı İmparatorluğu 30 Ekim 1918'de Mondros Mütarekesi'ni imzaladı. Bu antlaşma, Osmanlı Devleti için büyük bir yenilgiyi ve işgal güçlerinin ülkeyi fiilen kontrol altına almasını ifade ediyordu. Ülkenin dört bir yanı işgal altındayken,
Osmanlı'nın bağımsızlığı ve toprak bütünlüğü büyük tehlike altına girmişti. Bu zor dönemde, Mustafa Kemal Atatürk, Osmanlı ordusundaki görevinden istifa ederek, vatanı kurtarmak için Anadolu'ya geçmeye karar verdi. 16 Mayıs 1919'da Bandırma vapuru ile İstanbul'dan ayrılarak Samsun'a doğru yola çıktı. Bu yolculuk, Türk Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcı ve Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin ilk adımıydı. 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkan Mustafa Kemal, burada yaptığı çalışmalarla milli direnişin temellerini attı. Samsun'da başlayan bu yolculuk, onun liderliğinde halkın bağımsızlık mücadelesinin örgütlenmesi ve Anadolu'nun her köşesinde direnişin yükselmesiyle devam etti. Mustafa Kemal, Samsun'dan Havza'ya geçerek burada bir genelge yayınladı. Bu genelgede, Türk milletinin bağımsızlık için birlikte hareket etmesi gerektiği vurgulanıyordu. Havza genelgesinin ardından Amasya'ya geçen Mustafa Kemal, burada önemli kararlar aldı. 22 Haziran 1919'da yayınlanan Amasya Genelgesiyle Türk milletine, vatanın bütünlüğünün ve milletin bağımsızlığının tehlikede olduğu bildirildi. Bu genelge, Kurtuluş Savaşı'nın örgütlenmesi için atılan en önemli adımlardan biriydi. Mustafa Kemal, daha sonra Erzurum'a giderek, burada 23 Temmuz 1919'da Erzurum Kongresi'ni topladı. Kongre, Doğu vilayetlerindeki temsilcilerin katılımıyla gerçekleştirildi ve burada milli mücadele için önemli kararlar alındı. Erzurum Kongresi'nde alınan kararlar arasında, vatanın bölünmez bütünlüğü, manda ve himaye kabul edilmeyeceği ve milli bağımsızlığın sağlanması için halkın birlikte hareket edeceği gibi temel prensipler yer aldı. Erzurum Kongresi, Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde milli mücadelenin organize edilmesi ve halkın direniş ruhunun canlanması açısından büyük bir öneme sahiptir. Bu kongre, Kurtuluş Savaşı'nın seyrini değiştiren ve Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini atan kararların alındığı tarihi bir toplantı olmuştur. Erzurum Kongresi'nden sonra Mustafa Kemal Atatürk, milli mücadeleyi genişletmek ve tüm Anadolu'ya yaymak amacıyla Sivas'a doğru yola çıktı. 4 Eylül 1919'da Sivas Kongresi toplandı. Bu kongre, milli mücadelenin geleceği açısından büyük bir öneme sahipti. Erzurum Kongresi'nde alınan kararlar, Sivas Kongresi'nde de kabul edildi ve genişletildi. Tüm yurdun direniş hareketlerini birleştirmek ve tek bir çatı altında toplamak amacıyla, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti kuruldu. Sivas Kongresi'nde, manda ve himaye kabul edilmeyeceği, tam bağımsızlık ve milli egemenliğin sağlanacağı kararı bir kez daha vurgulandı. Mustafa Kemal, kongre boyunca gösterdiği liderlikle, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük arzusunu tüm dünyaya ilan etti. Bu kongre, milli mücadele için atılan en önemli adımlardan biri oldu ve Atatürk'ün liderliği pekişti. Mustafa Kemal ve arkadaşları, milli mücadeleyi sürdürmek ve halkı örgütlemek amacıyla Ankara'ya geçti. 23 Nisan 1920'de Ankara'da Büyük Millet Meclisi açıldı. Bu tarih, Türk milletinin egemenliğini ve bağımsızlığını ilan ettiği önemli bir dönüm noktasıdır. Büyük Millet Meclisi'nin açılışı, milli mücadelenin resmiyet kazanmasını ve halkın temsilcileri aracılığıyla kararlar alınmasını sağladı. Mustafa Kemal, meclisin açılışıyla birlikte, milli mücadelenin lideri olarak, Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini atmaya başladı. Türk Kurtuluş Savaşı'nın en kritik aşamalarından biri, Sakarya Meydan Muharebesi'dir. 23 Ağustos ile 13 Eylül 1921 tarihleri arasında gerçekleşen bu savaş, Yunan kuvvetlerinin ilerleyişini durdurmak ve Türk ordusunun savunma hattını korumak amacıyla büyük bir stratejik öneme sahipti. Mustafa Kemal, bu savaşta bizzat cephede bulunarak, askerlerine moral ve motivasyon kaynağı oldu. Sakarya Meydan Muharebesi, hattı müdafaa yoktur, satı müdafaa vardır. O satı bütün vatandır. Sözüyle de hatırlanır. Mustafa Kemal Atatürk'ün bu stratejisi, Türk ordusunun savunma hattını genişleterek, düşmanı yıpratma taktiğine dayanıyordu. Sakarya Meydan Muharebesi, Türk ordusunun zaferiyle sonuçlandı ve Yunan kuvvetlerinin ilerleyişi durduruldu. Bu zafer, milli mücadelenin dönüm noktalarından biri oldu ve Türk halkına büyük bir moral kazandırdı. Sakarya Meydan Muharebesi'nin ardından, Mustafa Kemal ve Türk ordusu, düşmanı tamamen yurttan atmak amacıyla hazırlıklara başladı. 26 Ağustos 1922'de başlayan Büyük Taarruz,
Türk ordusunun büyük bir kararlılıkla yürüttüğü harekat oldu. Atatürk'ün önderliğinde gerçekleştirilen bu taarruz, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da kesin bir zaferle sonuçlandı. Bu zafer, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin en büyük başarısıydı. Büyük Taarruz ve Dumlupınar zaferi, Yunan kuvvetlerinin Anadolu'dan tamamen çekilmesini sağladı ve Türk Kurtuluş Savaşı'nın zaferle sonuçlanmasını hızlandırdı. Atatürk'ün askeri dehası ve liderliği, bu zaferlerde belirleyici rol oynadı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolu açtı. 29 Ekim 1923, Türk milletinin tarihinde bir dönüm noktasıdır. Bu tarihte, Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Türkiye Cumhuriyeti ilan edilmiştir. Cumhuriyetin ilanı, Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılışından sonra, bağımsız ve modern bir devletin kurulmasını simgeler. İstanbul hükümetinin ve saltanatın sona erdirilmesiyle, egemenlik kayıtsız şartsız millete verilmiştir. Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyetin ilan edilmesiyle birlikte, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı seçilmiştir. Cumhuriyetin ilanından sonra, Atatürk ve arkadaşları modern, laik ve demokratik bir devlet kurmak için kapsamlı reformlar gerçekleştirmişlerdir. Bu reformlar, Türkiye'nin çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşmasını hedeflemiştir. Atatürk, devlet işlerinin dini kurallardan arındırılmasını ve dinin bireylerin vicdanına bırakılmasını amaçlamıştır. 1924 Anayasası ile laiklik ilkesi benimsenmiş ve din işleri devlet kontrolünden çıkarılmıştır. Bu bağlamda, 1928 yılında anayasadan devletin dini İslam'dır ibaresi çıkarılmış ve 1937'de laiklik ilkesi anayasaya dahil edilmiştir. Atatürk, hukuk alanında da köklü değişiklikler yapmıştır. 1926 yılında İsviçre Medeni Kanunu, İtalya Ceza Kanunu ve Almanya Ticaret Kanunu örnek alınarak yeni yasalar kabul edilmiştir. Bu yasalar, bireylerin hak ve özgürlüklerini koruma altına almış ve modern bir hukuk sistemi oluşturmuştur. Eğitim alanında yapılan reformlarla, eğitimin birleştirilmesi ve yaygınlaştırılması hedeflenmiştir. 1924 yılında Tevhidli Tedrisat Kanunu kabul edilerek, medrese ve tekke eğitim sistemi kaldırılmış, yerine modern ve laik eğitim kurumları kurulmuştur. Atatürk'ün en büyük hedeflerinden biri, genç nesillerin çağdaş ve bilimsel eğitim almasıydı. Bu amaçla, üniversiteler reformdan geçirilmiş ve yeni okullar açılmıştır. Atatürk, Türk dilinin sadeleştirilmesi ve geliştirilmesi için Türk Dil Kurumu'nu kurmuştur. 1928 yılında Latin alfabesine geçilerek, okuma yazma oranının artırılması ve dilin modernleşmesi sağlanmıştır. Dil devrimi, Türk milletinin kültürel ve bilimsel alanda ilerlemesini amaçlamıştır. Atatürk, kadınların toplumsal ve siyasi hayatta aktif rol almasını sağlamayı hedeflemiştir. 1926 yılında kabul edilen Türk Medeni Kanunu, kadınlara geniş haklar tanımıştır. Bu kanun ile kadınlar, erkeklerle eşit haklara sahip olmuş ve evlilik, boşanma, miras gibi konularda modern ve adil düzenlemeler getirilmiştir. Kadınların siyasi haklarını kazanmaları da Atatürk döneminde gerçekleşmiştir. 1930 yılında belediye seçimlerinde seçme ve seçilme hakkı, 1934 yılında ise milletvekili seçimlerinde seçme ve seçilme hakkı tanınmıştır. Bu reformlar, Türkiye'de kadınların toplumsal hayatta eşit bireyler olarak yer almasını sağlamış ve diğer ülkelere örnek olmuştur. Mustafa Kemal Atatürk'ün dış politika anlayışının temelini oluşturan yurtta sulh, cihanda sulh ilkesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin uluslararası ilişkilerinde barışçıl bir yaklaşımı ifade eder. Bu ilke, Türkiye'nin iç barışını sağlamak ve dış politikada da barışçıl çözümleri öne çıkarmak amacıyla ortaya konmuştur. Atatürk, uluslararası ilişkilerde işbirliği ve diyalog yoluyla sorunların çözümünü savunmuş ve bu yaklaşımıyla Türkiye'yi barışçıl bir aktör olarak konumlandırmıştır. Bölgesel işbirlikleri, Türkiye'nin dış politikasında önemli bir yer tutmuştur. Balkan Antantı ve Sadabat Paktı gibi anlaşmalar, Türkiye'nin komşu ülkelerle işbirliğini güçlendirmesi ve bölgesel barışın sağlanmasına katkıda bulunması açısından büyük önem taşımaktadır. Balkan Antantı, Türkiye, Yugoslavya, Romanya ve Yunanistan arasında imzalanan bir anlaşmadır. Bu antlaşma, bölgede barışı ve güvenliği sağlamayı amaçlamıştır.
Türkiye'nin Balkan ülkeleriyle olan ilişkilerini güçlendirmesi ve siyasi istikrarı desteklemesi açısından önemli bir adımdır. Sadabat Paktı, Türkiye, İran, Irak ve Afganistan arasında imzalanan bir anlaşmadır. Bu pakt, bölgede ekonomik işbirliği, güvenlik ve siyasi istikrarı artırmayı hedeflemiştir. Türkiye'nin Orta Doğu ve Asya'daki komşularıyla ilişkilerini güçlendirmesi ve bölgesel işbirliğini teşvik etmesi bakımından büyük öneme sahiptir. Bu bölgesel işbirlikleri, Türkiye'nin uluslararası ilişkilerde aktif bir rol oynamasını sağlamış ve bölgesel barışın temelini oluşturmuştur. Lozan Antlaşması ise, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun en önemli dış politika başarılarından biridir ve ülkenin uluslararası alandaki konumunu belirleyen bir dönüm noktasıdır. Bu antlaşma, Türkiye'nin bağımsızlığını ve egemenliğini uluslararası camiada tanıtan ve güvence altına alan bir belgedir. 1923 yılında başlayan görüşmeler sonucunda, 24 Temmuz 1923 tarihinde Lozan'da imzalanan antlaşma, Türkiye'nin sınırlarının belirlenmesi, azınlıkların hakları, boğazların statüsü gibi konularda önemli kararlar içermektedir. Antlaşma, Türkiye'nin bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü uluslararası hukuk çerçevesinde güvence altına alırken, ülkenin uluslararası alanda tanınmasını da sağlamıştır. Lozan Antlaşması, Türkiye'nin dünya sahnesindeki yerini güçlendirmiş ve uluslararası arenada saygınlığını artırmıştır. Antlaşma, Türkiye'nin egemenliğini ve sınırlarını koruma altına alarak, uluslararası ilişkilerde bağımsız bir aktör olarak konumlanmasını sağlamıştır. Antlaşma ile birlikte, Türkiye'nin ekonomik ve siyasi açıdan yeniden yapılandırılması da hız kazanmıştır. Lozan Antlaşması'nın imzalanmasıyla birlikte, Türkiye Cumhuriyeti'nin modernleşme ve kalkınma süreci daha sağlam bir temel üzerine oturtulmuş, ülke içinde ve dışında güven ve istikrar ortamı oluşturulmuştur. Lozan Antlaşması, Türkiye'nin uluslararası alandaki konumunu güçlendirerek, ülkenin geleceği için önemli bir temel oluşturmuştur. Bu antlaşma, Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünün teminatı olarak kabul edilmiş ve uluslararası ilişkilerdeki önemli bir dönüm noktası olarak tarihe geçmiştir. Atatürkçülük veya Kemalizm, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesini ve ideolojisini ifade eden bir düşünce sistemidir. Mustafa Kemal Atatürk, bu ideolojiyi Türkiye'nin çağdaşlaşmasını, modernleşmesini ve ulusal bağımsızlığını korumasını sağlayacak temel ilkeler etrafında şekillendirmiştir. Atatürkçülük, Türkiye'nin iç ve dış politika yönelimini, toplumsal yapılanmasını ve ekonomik gelişimini belirleyen bir çerçevedir. Atatürkçülüğün temel ilkelerinden biri cumhuriyetçiliktir. Bu ilke, devletin yönetim şeklinin cumhuriyet olarak belirlenmesini ve halkın egemenliği üzerine kurulu bir yönetim anlayışını ifade eder. Türkiye Cumhuriyeti, halkın seçtiği temsilciler aracılığıyla yönetilir ve egemenlik kayıtsız şartsız millete aittir. Milliyetçilik ilkesi, Türkiye'nin bağımsızlığını ve birliğini koruma amacını taşır. Mustafa Kemal, milletin birlik ve beraberliğini güçlendirmek için milliyetçilik ilkesini benimsemiş ve Türk milletinin ortak değerlerini vurgulamıştır. Milliyetçilik, etnik köken farklılıklarını aşarak, Türk ulusunun ortak bir kimlik etrafında birleşmesini hedefler. Atatürkçülüğün ekonomi politikasını belirleyen devletçilik ilkesi, devletin ekonomik alanda etkin bir rol oynamasını ve ülkenin ekonomik kaynaklarını planlı bir şekilde yönetmesini öngörür. Bu ilke, özellikle ekonomik kalkınma ve sosyal adaletin sağlanması için önemli bir temel oluşturur. Atatürkçülüğün temel ilkelerinden bir diğeri laikliktir. Laiklik ilkesi, devlet işlerinin dini kurallardan bağımsız olarak yürütülmesini ve bireylerin din ve inanç özgürlüğünün güvence altına alınmasını sağlar. Bu ilke, Türkiye'nin din ve devlet işlerini birbirinden ayırarak çağdaş bir toplum oluşturma çabasını yansıtır. Atatürk'ün ulus-devlet anlayışı, Türkiye'nin ulusal kimliğini ve birliğini koruma çabasının bir yansımasıdır. Ulus-devlet, bir ulusun kendi bağımsız devleti içinde örgütlenmesini ve yönetilmesini ifade eder. Atatürk, Türkiye'nin ulusal sınırlar içinde Türk milletinin egemenliğine dayalı bir ulus-devlet olarak var olmasını savunmuş ve bu doğrultuda politikalar izlemiştir. Milliyetçilik ilkesi, ulus-devlet anlayışının temel taşlarından biridir. Türkiye'nin etnik ve kültürel çeşitliliğine rağmen, Atatürk milliyetçiliği Türk milletinin ortak değerlerini vurgulayarak, birlik ve beraberliği sağlamayı amaçlamıştır.
Bu anlayış, Türkiye'nin iç bütünlüğünü korumasında ve uluslararası ilişkilerinde birlik ve güçlü bir kimlik oluşturmasında önemli bir rol oynamıştır. Mustafa Kemal Atatürk'ün kamuoyu önündeki liderlik ve devlet adamı kimliğinin yanı sıra, özel hayatı, hobileri ve ilgi alanları da onun kişisel yaşamının önemli bir parçasını oluşturur. Atatürk, fiziksel formunu korumak için spor yapmaya büyük önem verirdi. Özellikle binicilik, yüzme ve jimnastik gibi aktivitelerle ilgilenirdi. Binicilik, Atatürk'ün en sevdiği sporlardan biriydi ve boş zamanlarında sık sık at üzerinde zaman geçirirdi. Atatürk, edebiyat ve sanata büyük bir ilgi duyardı. Özellikle tarih, edebiyat ve felsefe alanlarında okumalar yapar, dünya klasikleri ve modern eserleri takip ederdi. Sanat etkinliklerine de katılır, tiyatro oyunlarını izler ve resimle ilgilenirdi. Müziğe karşı büyük bir ilgisi olan Atatürk, klasik Batı müziği ve Türk halk müziğini severdi. Özellikle piyano çalmayı ve müzik dinlemeyi severdi. Müzik, onun için bir dinlenme ve ruhsal dinlenme aracıydı. Atatürk, farklı kültürleri ve ülkeleri tanımak için seyahat etmeyi severdi. Özellikle Avrupa'yı ziyaret eder, farklı ülkelerdeki kültürel etkinliklere katılır ve bu gezileri, Türkiye'nin uluslararası ilişkileri ve dış politikası üzerinde de etkili olacak şekilde değerlendirirdi. Atatürk'ün özel hayatında zaman geçirdiği bir diğer alan ise, dostlarıyla sohbet etmek ve yeni fikirler üretmekti. Arkadaşlarıyla vakit geçirmek, tartışmalar yapmak ve yeni projeler üzerinde çalışmak, onun için keyifli bir zaman geçirme şekliydi. Mustafa Kemal Atatürk'ün özel hayatı, onun kamuoyu önündeki liderlik ve devlet adamı kimliğinin yanı sıra, kişisel ilgi ve hobilerini de içeren zengin bir yaşam tarzını yansıtır. Atatürk, yakın çevresindeki insanlara güven duyar ve sadakatlerine büyük değer verirdi. Onun liderliğinde çalışan insanlar, Atatürk'e olan bağlılıkları ile tanınır ve onun vizyonunu hayata geçirmek için büyük bir özveriyle çalışırlardı. Bu güven ilişkisi, Atatürk'ün liderliğinin temel taşlarından biriydi. Atatürk, dostlarıyla sosyal aktiviteler yapmaktan büyük keyif alırdı. Özellikle yemekli toplantılar, çay saatleri ve sohbetler, onun dostlarıyla vakit geçirdiği anlar arasında yer alırdı. Bu tür etkinlikler, Atatürk'ün yoğun çalışma temposunda dinlenmesini ve moral bulmasını sağlardı. Mustafa Kemal Atatürk, kitaplara ve okumaya olan tutkusu ile de tanınırdı. Okuma alışkanlığı, onun bilgiye olan açlığını ve sürekli öğrenme arzusunu yansıtır. Atatürk'ün kitap sevgisi ve okuma alışkanlıkları, onun düşünsel dünyasının şekillenmesinde önemli bir rol oynamıştır. Atatürk'ün geniş bir kitap koleksiyonu vardı. Kütüphanesinde tarih, edebiyat, felsefe, siyaset ve bilim gibi çeşitli alanlarda kitaplar bulunurdu. Bu kitaplar, onun düşünce yapısını ve liderlik anlayışını zenginleştiren önemli kaynaklardı. Atatürk, yoğun çalışma temposuna rağmen düzenli olarak kitap okumaya zaman ayırırdı. Sabah erken saatlerde veya gece geç saatlerde okuma alışkanlığı vardı. Kitaplar, onun için bir bilgi kaynağı olmanın ötesinde, dinlenme ve düşünme aracıydı. Okuduğu kitaplar üzerinde notlar almak ve düşüncelerini yazmak, Atatürk'ün okuma alışkanlıklarının bir parçasıydı. Bu notlar, onun düşüncelerini sistematik bir şekilde ifade etmesine ve gelecekteki çalışmalarına rehberlik etmesine yardımcı olurdu. Mustafa Kemal Atatürk, sadece Türkiye'de değil, dünya genelinde de birçok lider ve devlet üzerinde derin bir etki bırakmıştır. Onun reformları ve liderlik anlayışı, birçok ülke tarafından örnek alınmış ve takdir edilmiştir. Atatürk'ün modernleşme çabaları, gelişmekte olan ülkeler için ilham kaynağı olmuştur. Özellikle Asya ve Afrika'daki birçok lider, Atatürk'ün reformlarını inceleyerek, kendi ülkelerinde benzer değişim ve dönüşümleri gerçekleştirmeye çalışmıştır. Atatürk'ün diplomatik başarıları ve barışçıl politikaları, dünya genelinde saygı görmüştür. Onun, yurtta sulh, cihanda sulh ilkesi, barışın ve uluslararası işbirliğinin önemini vurgulayan evrensel bir mesaj olarak kabul edilmiştir. Mustafa Kemal Atatürk'ün düşünceleri ve idealleri, daima yolumuzu aydınlatacak birer fener olarak kalacaktır. Onun mirasını yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak, hepimizin ortak sorumluluğudur. Atatürk'ün izinde, daha güçlü,
daha çağdaş ve daha barış dolu bir Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz. Atatürk'ü anlamak ve onun vizyonunu benimsemek, geleceğe atılan en sağlam adımlardan biridir. Bu nedenle, onun hayatını ve fikirlerini öğrenmek ve öğretmek, bizler için büyük bir görevdir. Hep birlikte, Atatürk'ün gösterdiği yolda ilerleyerek, Türkiye Cumhuriyeti'ni daha da ileriye taşımak için var gücümüzle çalışacağız.